Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü konumuz çok özel bir konu. Hakikaten ortodontik tedavileri biz hep böyle erişkinlerde, çapraşık dişli olan kişilerde düşünüyoruz ama bir de çocuk ortodontisti diye bildiğimiz bir konu var. Evet. Hakikaten aslında bu ne kadar erken başlanırsa o kadar da düzgün ilerleyen bir süreç diye düşünüyorum. Çocuk ortodontisi nedir ve ne zaman başlanmalıdır diyerek ilk sorumuza başlayalım. Çocuk ortodontisi çocukların erken dönemdeki müdahalelerini içeriyor. Biz çocukları çoğunlukla 6 ile 8 yaş arasında mümkünse görmeyi tercih ediyoruz. Erken dönem çünkü ortodontik bozuklukların tedavileri ilerleyen dönemde çocukların daha kısa süre ortodontik tedavi görmelerini hatta belki hiç ihtiyaçları kalmamasını sağlıyor. Peki bir çocuk neden erken dönemde ortodontiste gitmelidir? Neden erken dönemde ortodontiste gitmeli? Eğer nefes alamıyorsa, burnundan rahat nefes alamıyorsa, ağzı açık uyuyorsa, önde bir açık kapanışı varsa, alışkanlıkları, dil itme, yutkunma bozukluğu gibi alışkanlıkları varsa, dişleri inci gibi diziliyse, aslında en kritik noktalardan bir tanesi, dişleri inci gibi diziliyse, süt dişleri özellikle 6 yaş civarında değişmeye başlayan süt dişlerimiz, çocukları bir ortodonti uzmanının görmesi faydalıdır. Çünkü altından gelecek olan dişler daha büyük dişler olduğu için diğerlerine yer kalmayacak anlamına geliyor. Ya da yüzümüzde büyük asimetriler varsa, mesela anne baba karşıdan çocuğuna baktığı zaman çocuğunun sağı ve solu birbirinin aynısı değilse, iskeletsel bozukluklarımız başlıyor demektir erken dönemlerde. Sağa doğru kaymalar ya da sola doğru kaymalar üst çene darlıklarının erken dönem belirtileri olabiliyor. O yüzden de erken dönemde ortodontiste gitmek bu anlamda bu tedavilerin erken dönem müdahalelerini getiriyor. Şimdi üst çene daralmasından bahsettiniz. Peki üst çene genişletilebiliyor mu ve Tabii. bu nasıl yapılıyor? Tabii. Üst çene genişletmeleri çocuklarda iki yöntemle yapılabilir. Aslında birden fazla yöntemle yapılabilir ama biz çoğunlukla ikisini kullanıyoruz. Darlık miktarı azsa, şimdi günümüzde çok popüler olan şeffaf plaklarla, erken dönemde çocuklarda uygulamalarla genişletme yapabiliyoruz. Çocuklarda yaş küçükken müdahalenin avantajı kemik oluşumu tamamlanmadığı için üst çene yan yönde darsa eğer bunu genişletme sağlayabiliyoruz. 2-4 milimetrelere yakın darlıkları şeffaf plaklarla çözüyoruz. Ama darlık miktarları eğer daha fazlaysa o zaman eskiden böyle haftada 2 kez açarak genişlettiğimiz yavaş genişletme yöntemleri vardı. Biz kliniğimizde artık bunları kullanmıyoruz. Çoğunlukla daha hızlı çözümler elde edebileceğimiz damakta sabit duran genişletme sistemlerini tercih ediyoruz. Darlık miktarları fazlaysa. Çünkü burada hedef problemi bir an evvel çözmek, yüze yansımasını, solunum yoluna yansımasını engellemek, ilerleyen dönemde çocuğun ihtiyaçlarını mümkünse minimuma indirmek. Peki aileler çocuklarda çene bozukluğu olduğunu nasıl anlar ya da anladıkları zaman ne yapmaları gerekir? Çene bozukluğu olduğunun ana kriterleri var. Bunlar neler? Demin söylediğim gibi çocuklarınızda eğer süt dişleri inci gibi diziliyse, küçük küçük olan süt dişlerimiz inci gibi diziliyse bilin ki daimi dişleri için yer yoktur. Bir ortodonti uzmanına görünmeliyiz. Bir diğeri çocuğumuz dudaklarını kapatamıyorsa, yani geceleri ağzı açık uyuyorsa, ağzından nefes alıyorsa, burnu çok küçükse yine bir solunum problemi vardır. Hem bir kulak burun boğaz doktoru hem bir ortodonti uzmanı erken dönemde görmelidir. Bir diğeri çocuğunuzda yutkunma bozuklukları varsa, karşıdan çocuğunuzun yüzüne baktığınızda yüzünde sağa sola deviyasyonlar, asimetriler görüyorsanız, üst dişlerimiz alt dişlerimizde olması gerektiği gibi çepeçevre saramıyorsa, bizim hedefimiz idealinde çocuğun alt çenesini üst dişlerinizin örtüyor olmasıdır. Eğer çapraz kapanış varsa üst çene darlığının ana kriterleri üst dişlerin içeride kalması çünkü. Böyle bakabilirsiniz. Yani çocuğunuza karşıdan baktığınızda üst dişler içeride kalıyorsa üst çene darlığı vardır. O zaman erken dönemde yine ortodontiste görünmelidir. Onun dışında süt dişlerinin değişme dönemleri, erken süt dişi kayıpları, yerlerinin korunması gereken durumları gösterir. Yine ortodonti uzmanına erken dönemde bir görünmekte fayda var. Peki solunum problemi açısından çocuklara uygulanan tedavinin faydaları nelerdir? Oksijenlenme bütün vücudumuz için çok önemli biliyorsunuz. Hem sağlıklı beyin gelişimimiz için, yani okulda aslında çocukların başarılı olabilmesi için, vücut gelişiminin sağlıklı ilerleyebilmesi için nefes alırken kullandığımız 2 tane organımız var, burnumuz ve ağzımız. Ama biz çoğunlukla burun solunumunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Burundan daha sağlıklı nefes alınması gerektiğini, daha kaliteli nefes alınması gerektiğini düşünüyoruz. Burun solunumunun da sağlıklı yapılabilmesi için hava yollarımızın açık olması gerekiyor.
Çocuğunuz dudaklarını kapattığında burundan rahat nefes alabiliyorsa burnundan hava yolumuz açık demektir. Gribal enfeksiyonlar hariç konuşuyoruz. Günümüzde tabii gribal enfeksiyonlar da şu anda bu mevsimde maalesef çok popüler. Çocuk burundan rahat nefes alamıyorsa mecburen ağzını kullanmak durumunda kalıyor. Ağızdan nefes aldığında üst çenenin arka kısmı daraldığı için iskeletsel bozukluklara sebep oluyor. Ve bunların da çözümünün erken müdahalesi daha sağlıklı. Bir de fonasyon konusuna girmek istiyorum. Evet. Bu gerçekten çok önemli, özellikle çocuklarda. Evet. Hatta yeterli tedavi yapılması, düzgün bir tedavi yapılması gelecekte çocuk o şekilde alışarak konuşmaya başlıyor. Evet. Bu da çok ciddi bir problem. Evet. Dişler de hakikaten konuşmada çok önemli ve siz de bir ortodontist olarak dişlerin bu düzgün diziliminin konuşmaya çok büyük faydası olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Fonasyon konusunda problemi olan çocuklara ne yapıyorsunuz? Ortodontik tedaviler aslında hem tedavi içerikli hem önleyici içerikli tedaviler. Alışkanlıklar fonasyonumuzu etkiliyor. Alışkanlıklar neler? Eğer çocuğunuz burundan nefes alamıyorsa üst çenenin arka kısmı daralıyor. Önde bir açık kapanış oluşmaya başlıyor. Ön açık kapanış oluşumuyla beraber telaffuzumuz da bozuluyor. Çünkü dil öndeki açık kapanış kapayacak şekilde önde konumlanmaya başlıyor. Yani bazı telaffuz bozuk, bazı seslerin yanlış çıkartılması hem yutkunma bozukluğu hem de konuşma bozukluğu yaratıyor beraberinde. Bu gibi problemlerin de yine çözümü ortodontik tedaviden geçiyor. Tabii ki konuşma terapistlerinin de bunda payı var. Yani biz ortodontik bozukluğu düzeltsek bile kalıcı olmaması açısından konuşma terapistleriyle de destekleniyor. Bu da bir yan bilgi olarak bence kalmalı. Şimdi siz aslında tabii ki ortodontist olarak böyle damak dudak yarıklı olan çocuklarla da çok uğraştığınız Evet. için ve onların pek çoğunda da bu bahsettiğiniz fonasyon problemleri var. Evet. Bu konuda da yani çok ciddi bilgileriniz vardır. Mesela nazal konuşmayla sonuçlanmış bir tedavi varsa bu tip hastalara neler yapıyorsunuz? Yani diş düzelince o nazal konuşma düzeliyor mu? Egzersizler veriyoruz hastalarımıza, konuşma egzersizleri çoğunlukla. Ama aslında hani herkesin uzmanlığı farklı olduğundan biz iskeletsel bozukluğu ve kapanış bozukluğunu düzelttikten sonra o gibi tedavilerin de bir ekip işi olduğu için bu konuşma terapistleriyle desteklenmesi %100 şart. Peki özellikle bu çocuklarda damak dudak yarıkları benim konumda olduğu için biraz o yüzden bu konu üzerine gidiyorum. Çünkü biz damak dudak yarıklı çocukları tamamen bir ortodontistle birlikte takip ederiz. Başından erken sonuna dönemde, kadar. üniversitede ilk yıllarımızdan itibaren. Evet ki bunlar yani düşünün bebeklik çağında başlamış ve 18-20 yaşlara kadar çok ciddi bir ortodontik tedavi görüyorlar. Evet, bir seride operasyon geçiriyorlar tabii Evet. sizin sayenizde. Bu tip hastalara yönelik olarak neler yapıyorsunuz? Bu tip hastalar size çok başvuruyor mu kliniğinizde? Biz özelde çalıştığımız için dudak damak yarıklı hastalar çoğunlukla üniversite hastanelerini tercih ediyorlar. Ama üniversite eğitimlerimizin içinde erken dönem hemen doğum sonrası bu gibi hastaların müdahalelerini gerçekleştiriyorduk üniversitedeyken. Ama şu an klinik pratiğimizde çoğunlukla bize ancak gelenler ortognatik cerrahi içeren yani erken dönemde ortodontik tedavisi yapılmamış, yetersiz kalmış, belki talep etmiş ama ortodontist bulamamış hasta grupları. Bu gibi hastaların biz ağız hazırlığını yapıp daha sonra onları ortognatik cerrahiye hazırlıyoruz. Yani büyüme gelişim bittiği için ameliyatlı tedavilerde mecburen biz müdahil olmak durumunda kalıyoruz. Anladım. Bir de şöyle ülkemizdeki ben mesela burun ameliyatı çok yapan bir hekimim ama ister istemez pek çok hastanın yüzünde profilden baktığınız zaman alt çenenin geride olduğuna şahit oluyoruz ki ülkemizde bu problem çok fazla. Evet. Neredeyse ben %25 diyordum ama Daha fazla. çok daha fazla yani belki %50'leri bulan ciddi anlamda çenesi geride olan bir toplumuz. Bu çenesi geride olan kişileri erken yaşta yakalanır ise ortodontik tedaviyle kurtarmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Çocuklarda erken dönemde eğer üst dişler belirginse, ağzımızdan taşıyacak gibi görünüyorsa, alt çene olması gerekenden gerideyse, büyüme gelişim atılımına başlamadan bu gibi tedavileri yönlendirdiğimizde çocuklar aslında doğru büyümelerini yapabiliyorlar. Aynı zamanda bir de üst çenenin çok belirgin olması, üst dişlerin fazlaca görünmesi travmaya da yatkınlık yaratıyor ön dişlerimiz için. Hem estetik bozukluk hem travmaya yatkınlık yarattığı için erken dönemde müdahaleyle düzenlenebiliyorlar. Eğer alt çene olması gerekenden gerideyse büyüme gelişim atılımıyla beraber çocukların alt çenelerini öne doğru büyüme paternlerine göre yönlendirebiliyoruz.
edebiliyoruz. Alt çenesi aşağıya doğru ya da öne doğru büyüyecek bir çocukta müdahalede bulunabiliyoruz. Çenesi geride olan hastalarda yönlendirmelerimiz bu şekildeyken, alt çenesi önde olan hastalarda eğer iskeletsel bozukluğumuz üst çenenin geride olmasından kaynaklanıyorsa, ağız dışından kullandığımız yüz maskeleriyle çeneyi öne doğru yine yönlendirebiliyoruz. Çocuklarda iskeletsel yapıyı yönlendirmek mümkün olduğu için, kemik oluşumu henüz tamamlanmadığı için erken dönemde bir ortodontiste göründüğünüzde doğru vakitte doğru tedaviyle ileride görülmesi gereken invaziv yöntemler azaltılabiliyor. Çocuk yaşı kaçırdığımızda maddi manevi sebeplerle ileride hasta bize gelmek durumunda kaldığında uygulamamız gereken yöntemler değişiyor. Yani üst çene darlığına erken dönem müdahale etmediğimizde ileride de müdahale edebiliyoruz. Daha invaziv yöntemlerle ya iskeletsel yöntemler ya da cerrahi içerikli yöntemlerle mecburen genişletmek durumunda kalıyoruz. Aynı tedavileri erişkinlerde de uygulayabiliyoruz ama çok daha basit yöntemlerle çocukken bu çözümler mümkün. Kaç yaşında başvurmalı son olarak? 6-8 yaş. Çocukları 6-8 yaşta görmek istiyoruz. Mutlaka. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel ve önemli bilgiler için. Çok teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.